En korkulan senaryo yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Artık bir daha olmaz dediğimiz büyük felaket ete kemiğe bürünmeye başladı ve bu sinsi tehlike yavaş yavaş geliyor. Savaşların bir özelliği vardır, başlayana kadar kimse çıkacağına inanmaz ve hep ekranlarda izlenilen savaşlar kanal değiştirdiğimizde hayatımızdan çıkıp gider ama işler bu defa öyle değil. Ukrayna'da yaşayanlar da bunun olacağına inanmıyordu, gerçekleşmez diyorlardı ama bir gecede cehennemin ta içine kadar yatay geçiş yaptılar ve halen de çıkamıyorlar tıpkı savaş felaketini yaşayan diğer ülke insanları gibi. Avrupa Savaşı hazırlanıyor hem de 2. Dünya Savaşı öncesindeki hazırlıkları gölgede bırakacak şekilde. Bu tehlike göz ardı edilebilecek ya da aman sen de buraya bir şey olmaz dedirtecek bir şey değil dostlar. Hazırsanız bu videoda Avrupa'daki büyük savaş hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde inceleyip analiz edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde de bana hak vereceğinize eminim ve uzatmadan başlayalım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesindeki Soğuk Savaş'ın bitimiyle rafa kalkan Büyük Dünya Savaşı senaryoları Avrupa'nın gündemine geri döndü hem de çok sert bir şekilde. Yaşlı kıta Soğuk Savaş sonrası dönemin en kapsamlı ve korkutucu silahlanma hamlesine ve yarışına imza atmaya başladı. Ekonomik devi Almanya'nın bu süreçteki rolü ise kıtanın güvenlik mimarisini kökten değiştirecek bir dönüşümün de habercisi olarak görülüyor. Almanya, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takiben eski başkan Olaf Scholz'un ilan ettiği Zeitenwende doktrini ile pasifist güvenlik politikasını terk etmeye başlamıştı. Almanya savunma harcamalarında tarihi bir artışa giderek 2022'de 100 milyar avroluk özel bir fon oluşturdu. Sadece 3 yıl içerisinde de savunma bütçesini neredeyse 2'ye katladı. Bakın, Almanya artık Avrupa'nın en büyük savunma harcamacısı konumunda. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Kurumu'nun Nisan ayında yayınladığı 2025 raporuna göre Almanya 2025 yılında savunmaya 2024'e kıyasla %24'lük rekor bir artışla yaklaşık 97 milyar avro yatırdı. Bu büyümeyle birlikte Almanya küresel savunma harcamalarında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın ardından dünyanın en büyük 4. silah harcayıcısı oldu. Yalnızca 2025 ve 2030 yılları arasında savunmaya ayrılması planlanan yaklaşık 650 milyar avroluk dev bütçe önceki 5 yıllık döneme kıyasla 2 kat büyüklük anlamına geliyor. İşte bu artışın hemen ardından Almanya Nisan 2026 tarihinde ilk kez kapsamlı bir ulusal askeri strateji belgesini de kamuoyuna açıkladı. Savunma Bakanı Pistorius stratejinin odağında Rusya'nın olduğunu açıkladı. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Pistorius'un açıkladığı bu belgeye göre Almanya Bundeswehr yani Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirmeyi planlıyor tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Bu hedef doğrultusunda da ordunun aktif personel sayısının 2030'lu yılların ortasına kadar yaklaşık 200 bin yedek kuvvette dahil olmak üzere toplam 460 bine çıkartılması planlanıyor. Uzun menzilli hassas füze sistemlerinden hipersonik füzeleri düşürebilecek hava savunma sistemlerine, siber güvenlikten uzay tabanlı gözlem yeteneklerine kadar birçok alanda büyük bir modernizasyon hamlesi de başlatıldı. Alman ordusu ayrıca piyade tugaylarını daha fazla Puma zırhlı muharebe aracıyla güçlendiriyor ve 2029'a kadar tam 237 adet geleceğin piyadesi sistemi içinde milyarlarca avroluk yeni siparişler verdi. Berlin'in bu askeri dönüşümü sadece bütçe ve teçhizatla da sınırlı kalmıyor dostlar. Uzun yıllardır asker kaçağının neredeyse bir meziyet sayıldığı Almanya'da toplumsal bir zihniyet değişimine gidiliyor, bunu değiştirmeye çalışıyorlar. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe giren yeni askerlik hizmeti modeliyle 18 yaşını dolduran tüm erkeklerin askerlik yapmaya uygun olup olmadıklarını belirlemek için bir form doldurması ve sağlık muayenesinden geçmesi zorunlu hale getirildi.
Elbette kadınlar için bu zorunluluk bulunmuyor ancak gönüllü olmalarının da önü açıldı. Şu an yaklaşık 184 bin aktif personeli bulunan Bundeswehr yani Alman ordusu için asıl hedef bu sayıyı en az 260 bine tamamlamak. Yetkililer gönüllülük esasına dayanan bu modelin başarısız olması halinde 2011'de kaldırılan zorunlu askerlik sisteminin tekrar devreye sokulacağının sinyalini de açık bir şekilde vermiş oldu. Bakın, Almanya'nın hazırlıkları sadece kendi ordusunu değil, NATO'nun doğu kanadındaki bütün caydırıcılık mimarisinin de yeniden şekillenmesini hedefliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda basına sızdırılan ve Alman operasyon planı yani O-Plan D olarak adlandırılan 1200 sayfalık gizli bir belgeye göre Almanya olası bir Rusya-NATO çatışmasında ana lojistik üs olarak hazırlanıyor. Bu plana göre bir kriz durumunda Alman toprakları üzerinden yaklaşık 800 bin NATO askerinin ve tonlarca ağır teçhizatın doğu kanadına sevk edilmesi öngörülüyor. Tıpkı Barbarossa operasyonu gibi. Bu devasa operasyonun sorunsuz ilerleyebilmesi için Red Storm, Bravo gibi tatbikatlarla da lojistik altyapının testleri yapılıyor dostlar. Ancak uzmanlar Almanya'nın yaşlanan köprüleri, yetersiz demir yolları ve bürokratik engelleri sebebiyle bu planın en zayıf halkasının altyapı olduğu konusunda uyarı sinyalleri veriyor. Almanya bu dönüşümde yalnız değil tabii ki. Avrupa'daki NATO üyelerinin askeri harcamaları 2025 yılında 1953'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti. SIPRI'ye göre Orta ve Batı Avrupa'daki askeri harcamalar Soğuk Savaş sonrası dönemin en yüksek büyüme oranlarına ulaşmaya başladı. Avrupa kıtası genelinde askeri bütçeler %14 artarak 864 milyar dolara fırladı. NATO'nun 2025 faaliyet raporu ise Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın savunma harcamalarında bir önceki yıla göre reel olarak %20'lik bir artış olduğunu da ortaya koymuş vaziyette. Kulak verin, bu artış o kadar hızlı ki birçok ülke NATO'nun gayri safi milli hasılanın %2'si yönündeki hedefini aslında çoktan aştı ve şimdiden 2035 için belirlenen %5'lik yeni hedefe odaklandı. Litvanya ve Letonya gibi Baltık ülkelerinde zorunlu askerlik süreleri uzatılırken İsveç ve Finlandiya gibi geleneksel olarak tarafsız ülkeler NATO şemsiyesi altında ordularını tekrar yapılandırmaya çalışıyor. Polonya ise Avrupa'nın en büyük kara ordularından birini kurmak için bütçesinin çok önemli bir kısmını Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tank ve obüs alımlarına ayırmaya başladı. Tabii ki sadece hükümetler değil, Avrupa toplumları da bu yeni gerçekliğe kendilerini hazırlıyor. Büyük şehirlerin altındaki Soğuk Savaş döneminden kalma nükleer sığınaklar yeniden hizmete açılıyor. Sivil savunma tatbikatları da halkların günlük yaşamının bir parçası haline getiriliyor, insanlar alıştırılıyor ve gıda ile acil durum malzemesi stoklama çağrıları yapılıyor. En çarpıcı verilerden biri de halkın ruh halindeki büyük değişim. YouGov tarafından ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 6 ülkede yapılan büyük bir ankete göre Batı toplumlarının neredeyse yarısı önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde büyük 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağına inanıyor. Yaşlı kıta Avrupa yarım asırdan uzun bir süredir ilk kez bu denli kapsamlı ve kolektif bir silahlanma yarışının içerisinde. Berlin'deki siyasi söylemler artık barışın garantisinden çok caydırıcılık ve savaşa hazırlık üzerine kurulmaya başlandı. Alman sivil savunma yetkililerinin geçen yıl yaptığı savaş ihtimali artık o kadar da imkansız değil uyarısı kıtanın yeni gerçekliğini özetler nitelikte ve insanlar bu ruh haline sokuluyor. Almanya'nın dümeni Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmaya kırması ve müttefiklerinin de aynı yönde ilerlemesi kıtanın soğuk savaşın bitimiyle rafa kalkan askeri gücü yeniden inşa etmeye başladığını gösteriyor. Ancak bu hazırlığın nihai hedefi herkes için aynı derecede açık değil. Bazı uzmanlara göre bu büyük dönüşüm kıtanın savunmasını Washington'dan tamamen bağımsız hale getirmenin ilk adımı ve Rusya'ya karşı caydırıcılığı arttırmanın da bir yolu.
Diğer bir kısım uzmanlar ise kamuoyu yoklamaları ve artan halk huzursuzluğunu işaret ederek Avrupa'nın kendini bir savaşa zehirlediğini ve hızla bir çatışmaya sürüklendiği konusunda uyarıyor. Her iki durumda da ortaya çıkan gerçek şu: Avrupa asla bir daha sözünü verdiği geçmişin gölgelerini üzerinden atamıyor ve sessizce kendini en şiddetli senaryoya her türlü hazırlıyor. Bu süreçte Almanya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirmesi ve bu yeni gücün NATO içerisinde nasıl bir denge kuracağı önümüzdeki ayların ve belki bir yılın en kritik jeopolitik sorusu olmaya aday. Ne dersiniz dostlar? Türkiye bu yaklaşan tehlikeden uzak durmayı başarabilecek mi? İzlediğiniz için teşekkürler.